Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 2. Her model 10 ilmekten oluşacak. En sonuna da kenar ilmekler için 2 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. İlmeklerimi tamamladım. Şöyle 2 dişte haroşa lastik yaptım. Şimdi bu lastiğimizin üzerine modelimizi kuracağız. Haroşa lastiğimi ters örerek yaptım. Çünkü üzerinde model kurulunca daha rahat olacağı için ters örerek yaptım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kestik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimizi bu şekilde yaptık. Diğer 5 ilmeğimizi de ters öreceğiz. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk modeli. Bir model yani buraya kadar. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. Önce 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. İkisini bir alarak düz ördüm. Sağa doğru kestim yani. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamındaki 5 ilmeğimi ters ördüm. Ve sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 5 ilmeğimizi düz örelim. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters. Şu 5 ilmeğimiz haroşa olacak. Onun için bunları ters olarak ördüm. Daha sonra tekrar 5 düz, 5 ters olarak devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını yine ters örerek devam ediyoruz.
Burada farklı bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum. İlmeklerimi şöyle hızlı hızlı alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Aslında modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi kaydırarak kuracağız. Buradaki yaptığımız ajurlu kısmı şuradaki haroşaların üstüne yapacağız. Modeli kaydıracağız. Yani 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Haroşaları buraya kaydırmış olduk. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters ördüm. Geldim buradaki 5 ilmeğe. Bakın siz şu şekilde örebiliyorsanız soldan girip sağa doğru şöyle kesme yapabiliyorsanız öyle yapın. Ben öyle zorlandığım için ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Rahatlıkla şöyle ikisini bir alarak sağa doğru kesiyorum. Daha sonra bir ilmek artırma, bir ilmek düz, bir ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeğimin de yönü düzgün olduğu için ikisini bir örerek sola doğru kestim. Yine 5 ters. Sıradaki bu düz ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sıra ön yüzündeyiz. Geldik buradaki son 5 ilmeğimize. Önce sağa doğru kesme işlemi yapıyorum 2 ilmeğimi. Daha sonra bir artırma, ortada bir düz ilmek, bir artırma, sola doğru 2 ilmeği kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine burada ters olarak örüyorum. Daha önce de dediğim gibi bu modelde arka yüzünde sadece ters öreceğiz. O yüzden model kurulumu çok kolay, kafa karıştırmayan. Haroşalarımızı da ters örerek yapmamızın amacı bu. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz o yüzden. Yoksa 5 düz 5 ters örmemiz gerekiyordu. Haroşalarımızı düz örerek yapsaydık. Evet. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın modeli kaydırmış olduk. Buradakileri buraya kaydırdık. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki yine 5 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters örelim. Sıradaki 5 düz olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet şöyle. Devamında yine 5 ters, 5 ters ilmek ördüm. 5 düz ilmek örerek sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Evet. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz 8 sıradan. Bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Yapımı da oldukça kolay ve güzel bir model. Şu birinci sırayı tekrar kuralım beraber. Şu şekilde.
Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sırasını beraber yapalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme yapacağım. İkisini bir düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra 5 ilmek ters. Beş ilmek ters ördüm. Yine kesme yapacağımız yere geldik. Önce 2 ilmeğimin öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. İkisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. 5 ilmek ters. Beş ilmek tersten sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı beraber kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Aşağıda yaptığımız gibi aynı şekilde devam edilecek. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın. Aynı şekilde yine haroşa lastik üzerine başladım. Modelin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz ama şöyle haroşayla bir bütünlük sağladı. Gayet güzel. Yakıştığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay ve güzel, gösterişli bir model. Yelek yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani dekoratif örgülerinizde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.